İşkence görmüş, boğulmuş ve bazen ev kimyasalları enjekte edilmiş kadın ve kızların çıplak bedenleri Los Angeles'ın dışındaki tepelerde ortaya çıkmaya başlayınca panik oldu. Melekler şehrinin üzerine bir korku gölgesi düştüğü için, polisler bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde 12 ila 28 yaşları arasındaki 12 gencin cesedini bulduklarında şaşkın ve hüsrana uğradı. Kurbanlar genellikle acımasızca dövülmüş, bacaklarında ve kollarında bağ izleri olan morluklarla kaplı ve ölüm nedenleri boğulma olarak bulundu. Vücutlarının çoğu, Hollywood yakınlarındaki tepelerde yol kenarında çıplak olarak bırakıldı. Ve bazılarına Vinday gibi ev temizlik ürünlerinin enjekte edildiği bulundu. Cinayetler The Hills'de Stranglers'ın işiydi, kadınlara karşı sapkın bir nefret besleyen iki seri katil kuzen çifti. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Bianchi, Hills'de Strangler kuzen katillerden bahsedeceğim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Kenneth Bianchi ve Angelo Buono Jr. Ekim 1977 ile Şubat 1978 arasında işlenen cinayetlerden hüküm giydi ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak polislerin cüretkar bir kumarı sayesinde her iki katili de yakalamayı başardılar. Polis, Bianchi kuzeni Buono'yu ölüm cezasından kaçtığı anlamına gelen bir savunma anlaşmasında ikna etmeyi başardı. Suç ortağının da hapishanede çürümesini sağladı. Amerika'nın en ürkütücü ve dehşet verici seri katil vakalarından biriydi ve kriminolog ve yazar Christopher Beride tarafından kapsamlı bir şekilde araştırıldı. Bianchi ile uzun süre yazıştı ve sonunda onunla Washington Eyalet Hapishanesi'nde yüz yüze görüştü. Beride The Sun Online'a şunları söyledi: "Onunla küçük bir odada prangalarından kurtulmuş bir şekilde röportaj yaptım, masanın karşısına oturdu ve gözlerimin içine baktı. Gülmüyordu, sinirliydi. Ayağa kalktı. Gardiyan kapıyı açtı ve sonra kabadayılıkla hırladı. Bir daha bana yaklaşma yoksa o kahrolası kafanı koparırım dedi. 2 kez daha gittim ve bir daha cesaret edemedim, ayrıldım, bu son oldu." Alfabe cinayetleri davasının ana şüphelilerinden biri olan Bianchi, kuzeni Buono ile birlikte yaşamak için Los Angeles, Kaliforniya'ya taşındı. İlk başta nakit sıkıntısı çeken çift, gelir elde etmek için kızları fuhuşa zorlama fikrini ortaya attı. Deborah Noble adlı bir fahişeden fahişelere sık sık giden erkekler olduğu varsayılan bir hile listesi satın aldılar. Listeyi çifte teslim eden Noble'nin arkadaşı Yolanda Washington, ilk kurbanları olacaktı. Kadının çıplak vücudu 17 Ekim 1977'de Ventura otoyolu yakınlarındaki bir yamaçta bulundu. Çift, genellikle polis memuru kılığına girerek bölgede öldürme çılgınlığına devam etti. 31 Ekim 1977, La Crescenta, Kaliforniya, Judy Miller 15 yaşındaydı, Hollywood Lisesi'nde fahişe olarak çalışan bir öğrenciydi. Batı Hollywood'daki 8300 Block of Sunset Boulevard'da, Bianchi ve Buono ona yaklaştığında müşteriler arıyordu. Angelo'nun Glendale'deki 703 West Colorado Boulevard'daki döşemeci dükkanında öldürüldü ve cesedi bir sel kontrol kanalı olan La Crescenta'daki 2844 Alta Terrace'ın yanına atıldı. Çıplak vücudu 1977 Cadılar Bayramı'nda Glendale'in yukarısındaki tepelerde bir park yolunda yüzü yukarı bakacak şekilde bulundu. Bacakları elmas şeklindeydi ve tecavüze uğramış, sodomize edilmiş ve boğulmuştu. Boynu, bilekleri ve ayak bileklerinin hepsinde bağ izleri vardı. 6 Kasım 1977, Glendale, Kaliforniya, 21 yaşındaki Elissa Teresa Castin, Kuzey Hollywood'da çalışan bir dansçı ve garsondu. Cesedi 6 Kasım'da Chevy Chase Canyon mahallesindeki bir şehir kulübünün yanında bulundu. Dövülmüş, tecavüze uğramış ama sodomize edilmemiş ve bileklerinde ve ayak bileklerinde ip izleriyle çıplak bulunduğunda boğulmuştu. İş arkadaşları, kaybolmadan önceki akşam tuhaf davranan iki müşteriyle konuştuğunu fark etmişlerdi. 13 Kasım 1977, Highland Park, Kaliforniya, 14 yaşındaki Sonja Johnson ve 12 yaşındaki Dolores Ann Dolly Cepeda, Hills'de Stranglers'ın en genç kurbanlarıydı ve her ikisi de Eagle Rock Plaza'da bir otobüsten indikten sonra kaçırılan iki yakın arkadaştı.
Sahte polis kimliği sunan Buono ve Bianchi, ikisini kaçırdı. Kaliforniya, Glendale'de Buono'nun döşemeci dükkanında cepheda ve Sonja öldürüldü. 20 Kasım'da cesetleri bir çöp yanında bulundu. Vücutları şimdiden çürümeye başlasa da ikisinin de tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldükleri belirlendi. 20 Kasım 1977, Highland Park, Kaliforniya, 20 yaşındaki Christina Weckler, Los Angeles'ın bir yerleşim bölgesindeki bir yamaçta kısmen bir çalının altında yürüyüşçüler tarafından bulundu. Boynunda, bileğinde ve ayak bileğinde bağ izleri vardı ama nefsi müdafaa yarası yoktu. Göğüsleri morarmıştı, kolunda 2 delik vardı ve rektumundan kan fışkırıyordu. Daha sonra kendisine işkence yapmak için bindey temizleme sıvısı enjekte edildiği belirlendi. Ayrıca bir fırından çıkan gazla ölümcül bir şekilde boğuldu. Weckler'in çıplak cesedi, Glendale'deki evinin yakınında bulundu. 23 Kasım 1977, Los Angeles, Kaliforniya, gelecek vadeden bir aktris ve skiyantologist olan 28 yaşındaki Evelyn Jane King, Golden State otoyolundaki Los Feliz çıkışı yakınlarındaki bazı çalılıklarda ölü bulundu. 9 Kasım'da otobüs beklerken ortadan kayboldu. Ayrışmanın şiddeti nedeniyle tecavüze mi yoksa işkenceye mi uğradığını söylemek imkansızdı. Ancak boğularak öldürülmesine ek olarak sodomize edildiğinden de güçlü bir şekilde şüphelenildi. 29 Kasım 1977, Glassell Park, Kaliforniya, 18 yaşındaki Lauren Ray Wagner, Glassell Park'taki 1217 Cliff Drive'da Washington Dağı'nın batı yakasında ölü bulunan bir işletme okulu öğrencisiydi. Ellerinin iç kısmındaki yanık izlerinden işkence görürken elektrik kablosuyla yakıldığı anlaşıldı. Ek olarak, Wagner'in boğularak öldürülmeden önce kelepçelendiğini gösteren kanıtlar vardı. Bu sırada müfettişler, failin bir polis memuru veya polis gibi davranan bir kişi olabileceği sonucuna vardı. Sonuç olarak, polisler tarafından durdurulan kadın sürücülere, aslında kolluk kuvvetleri olduklarını tekrar kontrol etmeleri için bir uyarı verip durdurdular. 9 Aralık 1977, Echo Park, Kaliforniya, Kimberly Martin, 17 yaşındaki seks işçisi ve model Diane Wilder, Los Angeles Belediye binası yakınlarındaki ıssız bir arsada çıplak bulundu. Cinayet gecesi 1950 Kimberly Martin Hollywood'a çağrıldığında, dışarıdan gelen bir eskort servisi için çalışıyordu. Boş bir apartman dairesinde öldürüldü ve cesedi 2006 N. Alvarado yakınlarındaki Echo Park'a atıldı. Acımasızca boğulmadan önce, Martin tecavüze uğradı ve işkence gördü. 16 Şubat 1978, La Jada Flintridge, Kaliforniya, Cindy Lee Hutsett, 20 yaşındaydı, cinsel saldırıya uğrayan, boğularak öldürülen ve ardından Angeles Crest'teki bir uçurumdan itilmeden önce vücudu Datsun'un bagajına yerleştirilen bir garsondu. 16 Şubat Perşembe günü karayolunda, ertesi gün keşfedildi. İşkence görmüştü, boynunda, ayak bileklerinde ve bileklerinde bağ izleri görülüyordu. 11 Ocak 1979, Bellingham, Washington, 11 Ocak'ta güvenlik görevlisi olarak çalışan Bianchi, korunduğu bir eve 2 kız öğrenciyi çekti. Kadınlar, her ikisi de Western Washington Üniversitesi'nde öğrenci olan 22 yaşındaki Karen Lauretta Mandic ve 27 yaşındaki Diane A.M. Clark Wilder idi. Bianchi, Mandic'i önünde merdivenlerden aşağı inmeye zorladı ve ardından onu boğdu. Wilder'ı da benzer bir şekilde öldürdü. Bianchi, ortağının yardımı olmadan birçok ipucu bıraktı ve ertesi gün polis onu tutukladı. Bir Kaliforniya ehliyeti ve rutin bir özgeçmiş kontrolü, onu 2 Strankler kurbanının adreslerine bağladı. Bu son 2 cinayet, Buono'nun yardımı olmadan tek başına Bianchi tarafından işlendi. Hapise girdiler ama cinayetler halen devam edecekti. Genç kadınlardan birini ağına düşüren katil, hapisten kurtulabilmek için sıra dışı bir plana başvurdu. Bianchi ve kuzeni Angelo Buono Jr., Ekim 1977 ile Şubat 1978 arasında işledikleri cinayetlerden hüküm giyerek ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. Ancak hikayeleri burada bitmiyordu. Artık devreye sanatçı ve yazar Veronica Compton girmişti. Seri katillerden etkilenen Veronica, bir kadın seri katili konu alan The Mutilated Jütter
adlı senaryo üzerinde çalışırken Bianchi ile ilişki yaşadı. Katil Bianchi tarafından ikna edildikten sonra, onun hapisten kurtulmasını sağlamaya çalıştı. Ancak Veronica'da kendini parmaklıklar ardında buldu. 1980'de Bianchi, Veronica Compton ile bir ilişki kurdu. Duruşması sırasında savunma için ifade verdi. Daha sonra yetkilileri Hilside Strangler'ın hala serbest olduğuna ve yanlış adamın hapsedildiğine inandırmak amacıyla bir motele çektiği bir kadını boğmaya teşebbüs etmekten suçlu bulundu ve hapsedildi. Bianchi hapsedilirken, onu Hilside Strangler tarafından işlenen bir tecavüz cinayet gibi göstermek için bir kitabın sırtına gizlice meni dolu bir prezervatif sokmuştu. Ocak 1979'da, yoğun soruşturmanın ardından polis, Bianchi ve Buono'yu suçlarla itham etti. Bianchi, Washington, Bellingham'a kaçmıştı ve kısa süre sonra Bellingham Polis Departmanı tarafından ev bakıcılığı işi için bir eve getirdiği 2 kadına tecavüz edip öldürmekten tutuklandı. Bianchi, disosyatif kimlik bozukluğuna sahip olduğunu ve cinayetleri kendisinden ayrı bir kişiliğin işlediğini iddia ederek delilik savunması kurmaya çalıştı. Mahkeme psikologları, özellikle Dr. Martin Orne, Bianchi'yi gözlemledi ve onun numara yaptığını gördü. Bu yüzden Bianchi, hoşgörü karşılığında suçunu kabul etmeyi ve Buono aleyhine tanıklık etmeyi kabul etti. Buono'nun 1983'teki davasının sonunda, daha sonra Kaliforniya Yüksek Mahkemesi Başkanı olan Başkan Yargıç Ronald M. George, ceza verirken şunları söyledi. Bu davada ölüm cezasını vermek konusunda en ufak bir isteksizliğim olmazdı. İronik bir şekilde, bu 2 sanık kurbanlarına karşı yasallaştırılmış infazın neredeyse her türlüsünü kullansalar da, sanıklar idam cezasının her türlüsünden kurtuldular. Bianchi, Walla Walla'daki Washington Eyalet Hapishanesi'nde ömür boyu hapis cezasını çekiyor. Veronica, 2003 yılında serbest bırakıldı. Buono, 21 Eylül 2002'de kalp krizinden öldü. Kaliforniya'daki Calipatria Eyalet Hapishanesi'nde müebbet hapis cezasını çekiyordu. Bu 2 adamın şakası yoktu. Onlara saygı duyan gece avcısı, Richard Ramirez bile vardı. Gece avcısı davası ile ilgili müfettişler sonunda Ramirez'i teşhis edip yakaladığında, Ramirez, Bianchi'nin Los Angeles ilçe hapishanesindeki eski hücresine yerleştirildi. Dedektif Carrillo'ya göre Ramirez, yeni evinin bir zamanlar kötü şöhretli Hilside Stranglers'lardan biri tarafından kullanıldığını bildiği için heyecanlı olduğunu söylemişti. Evet arkadaşlar, Melekler Şehri'nin üzerine korku gölgesi atan Hilside Strangler kuzenleri dinledik. 2 yıl içinde çok can aldılar, yakalanmalarına rağmen devam edeceklerdi. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın.